Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ayva reçeli nasıl yapılır, kıvamıyla, rengiyle tam tutan tarifimi sizlerle paylaşacağım. Videomun sonuna kadar izleyerek verdiğim ufak püf noktalarıyla sizler de bu güzel ayva reçelini yapabilirsiniz. O zaman lafı hiç uzatmadan buyurun yapım aşamasına geçelim. 2 kilogram ayvamı yıkadım. Ben 2 kilo ayvadan yapacağım. Tabii ki sizler daha az veya daha fazla ayva ile yapabilirsiniz. Suyumu da derin kaseye ekledim. Doğramış olduğum ayvaları suyun içine ekleyeceğim. Kararmaması için yarım limon suyunu ve yarım limonu da ekliyorum. Biraz daha öbür yarım kalan limonun da suyunu ekledikten sonra artık ayvalarımı koyacağım. Suyum da hazır. Ayvamı ikiye kesiyorum ortadan. İçindeki çekirdekleri de kaseme ekliyorum. Renk ve kıvam verecek olan esas olan çekirdekleridir arkadaşlar. O sebeple çekirdeklerini asla ziyan etmeyelim. Bazen ayvaların içinde çekirdek kısımlarında çürük olanlar da olabilir. O zaman o çekirdekleri kullanmamaya özen gösterelim. Sağlam olan çekirdekleri alalım. Ayvamın orta kısmında da sert olan yeri iyicene alıyorum ki ayva reçelimiz daha yumuşak ve güzel olması için. Kabuklarını da incecik soyuyorum. Tabii ki sizler soyacakla da bu işlemi yapabilirsiniz. Ben 2 kilo ayvadan yapacağım. Tabii ki sizler daha fazla ayva veya daha az ayvayla da yapabilirsiniz. Bu arada benim ayvam biraz sertmiş arkadaşlar. O yüzden biraz zorlanıyorum orta kısımdan çıkarmaya. Ama pişirme tekniğiyle sizlere göstereceğim püf noktasıyla sert ayvanın da ne kadar güzel yumuşacık bir ayva reçeli nasıl yapılır onu da sizlere tüm detaylarıyla göstereceğim. Soymuş olduğum ayvalarımı fazla bekletmeden kararmaması için doğrayacağım. Sonrasında doğradıktan sonra tekrar yine soyma işlemini devam edeceğim. Soymuş olduğum ilk ayvalarımı bu şekilde uzunlamasına 3 parçaya bölüyorum. Ayvalarımı çok minik doğramayacağım. Biraz iri kıyım doğrayacağım. Ama tabii ki sizler isterseniz daha ufak veya rendele edebilirsiniz. Veya benim gibi bu şekilde birazcık iri parçalar halinde doğrayabilirsiniz. Piştikten sonra da zaten ufalacak ve yumuşacık olacak. Tatlı niyetine bile kaşıkla yiyebileceğiniz bir ayva reçeli olacak. Bu ayvan biraz büyük olduğu için dilimi 4 parçaya böleceğim uzunlamasına. Sonrasında da ufak ufak dilimlere ayıracağım. Bu sefer dediğim gibi çok ufak parçalara ayırmayacağım ayvaları. Kaşıkla tatlı niyetine bile yiyebileceğim güzel bir ayva reçeli yapacağım. Sizler de mutlaka bu tarifle deneyin derim arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Soymuş olduğum ayvaların kararmaması için hemen doğradım. Ben yine tekrar soymaya devam edeceğim geri kalan ayvalarımı. Ayvalarımın hepsini soydum, doğradım. Limonlu suyum da kenarda beklerken ben de hemen ocağımın üzerine suyumu alacağım. Kaynamaya bırakacağım biraz. Doğramış olduğum ayvalarım limonlu suyun içinde beklerken ben de derin tenceremi orta göz ocağın üzerine aldım. 2,5 kilogram su ekleyeceğim. 2 kilo ayvaya 2,5 kilo su ekliyorum. Çocuklarım reçelin suyunu daha çok sevdikleri için ben reçelleri sulu yapıyorum. Daha önce videolarımda da hep bu şekilde yaparım. Sizler koyu kıvam seviyorsanız 1,5 kilogram su da ekleyebilirsiniz veya 2 kilogram su da ekleyebilirsiniz. Videonun sonunda kıvamına göre karar verirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum ve daha güzel oluyor. Tabii ki sizler eğer az sulu seviyorsanız su miktarını azaltabilirsiniz. 1,5 kilogram eklemeniz yeterli su. 12,5 su bardağı klasik su bardağıyla da arkadaşlar bu ölçüyü 2,5 litre olarak tamamlayabilirsiniz. Biraz ısınmış olan suyumun içine sularını süzdürdüğüm ayvalarımı da ekliyorum. Suyumun kaynamasını beklemedim. Biraz sıcak olduktan sonra ayvalarımı suyun içinde ekliyorum. Beraber kaynamasını bekleyeceğim. Ayvamızı toz şekerini eklemeden 15 dakika ön haşlaması yaparsak daha yumuşak ve çok güzel kıvamlı oluyor ayva reçelimiz. Ayvalarım suda kaynamaya başladı. Artık bu kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynaması yeterli. Benim ayvam çok sert olduğu için 15 dakika kaynatacağım. Sizin ayvalarınız yumuşaksa 10 dakika kaynatmanız yeterli.
15 dakika kaynattıktan sonra arkadaşlar toz şekerini ekleyeceğim. Ayva reçeli normal meyvelere göre daha sert olduğu için bu ön haşlamasıyla daha yumuşak ve kıvamlı ayva reçeliniz olacak. Ön haşlama yapınca ayvalarımız parçalanır mı derseniz kesinlikle parçalanmıyor arkadaşlar. Videoda da gördüğünüz gibi çok güzel kıvamlı tane tane ayva reçeli elde ediyorsunuz. Artık 15 dakika kaynatmış olduğum ayvalarımın üzerine 2 kilogram kadar toz şeker ekliyorum. 2 kilo ayvaya 2 kilo toz şeker eklemiş olacağım. Tabii ayvalarımızın çöpü, kabuğu çıkınca 2 kilodan daha az oluyor ama ben biraz daha fazla su eklemiş olduğum için tam orantılı güzel bir tadı olacak. Biraz karıştırdıktan sonra arkadaşlar artık ayvalarımın çekirdeklerini de reçelimin içine ekleyebilirim. Ayva reçelimizin toz şekerini ekledikten sonra ayva çekirdeklerini de hemen ekliyoruz arkadaşlar bekletmeden. Ne kadar çok çekirdek eklerseniz ayva reçelinizin rengi, kıvamı o kadar güzel olur arkadaşlar. Ben fazla ayva çekirdeği kullanıyorum ve direkt ayva reçelinin içine ekliyorum arkadaşlar. Tülbent veya süzgeç kullanmadım. Ayva çekirdeği çok sert değil zaten. Sonrasında reçel içinden de rahatça ayırabileceğiniz çekirdekler oluyor. Yani eğer rahatsız ederse sizi tülbent de kullanabilirsiniz bu işlem için. Veya ufak bitki süzgeçlerinin içine de koyabilirsiniz ayva çekirdeklerini. Beni rahatsız etmediği için ben bu şekilde kullanmayı uygun gördüm arkadaşlar. Ve daha güzel kıvam alıyor. Serbest piştiği zaman dağınık halde çekirdekler. Hep bu şekilde yaparım. Zaten çok da sert değil dediğim gibi. Sonrasında reçelin içinden de rahatça ayırabiliyorsunuz. Orta göz ocağın son ayarına kadar açtım. Bu şekilde ayva reçelimi kaynatacağım. Üzerinde oluşan köpükleri de kaşık yardımıyla alacağım. Tabii ki bir çay kaşığı kadar tereyağı eklerseniz köpüklenmeye engel olur ama ben tereyağı eklemeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde kaşık yardımıyla ara ara üzerlerinde köpükleri alacağım. Ayva reçeli de çok da köpük olmuyor başka reçeller gibi. Orta göz ocakta pişirirseniz ayvalarınız dağılmadan tane tane kıvamlı bir reçel elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Ayva reçelinde ne kadar sürede piştiğini sorarsanız bunu tabii ki zamanını size veremem. Kıvamına göre, ayvasına göre bu zaman değişebilir arkadaşlar. O sebeple kaşıktan eğer artık reçelimizin damlaları ağır ağır dökülüyorsa ayva reçelimiz olmuş demektir. Ara ara da kasede kıvamını soğutup da bakabilirsiniz. Bir de ayva reçelinin ne kadar koyu kıvamlı istediğinize bağlıdır bu zamanı. Ayva reçelimin rengi, kıvamı ortaya yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bazı ayva reçellerimiz istediğimiz kırmızı renkte olmaz. Bu da ayvanın kendi arkadaşlar yapısındandır. Yani türündendir. Onun için bu sizi üzmesin. Önemli olan tadı ve lezzetidir. İlla ki her ayvada kırmızı renk olacak diye bir şey yok. Yaptığımız ayvanın reçelinin lezzeti, kıvamı çok önemlidir. Yani rengi kırmızı olmasa da onun lezzeti aynı oluyor arkadaşlar. Eğer çok kırmızı istiyorsanız bir su bardağı taze sıkılmış nar suyu eklerseniz kıpkırmızı ayva reçeli elde edebilirsiniz. Ben bu sefer kullanmadım. Ben bu ayvaların yarısıyla tatlı da yaptım. Rengini, kıvamını görünce tatlılı çok güzel olduğunu fark ettim. Nar suyu eklemeden bu şekilde yapmak istedim. Nar suyuyla yapmış olduğum ayva reçelim kanalımda var arkadaşlar. Açıklama kısmına o tarifi de ekleyeceğim. Oradan da bakıp izleyebilirsiniz o tarifi de. Ayva reçelinde artık kıvamını kontrol ederek pişiriyoruz. Kaşık yardımıyla damlalarını da kontrol ediyorum. Eğer ağır ağır damlıyorsa ayva reçelimiz olmuş demektir. Veya kaseye bir parça ayva reçelinden alıp bu şekilde de soğutarak kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ayva reçelimin de biraz altında kıstım. Ağır ağır kıvamlı pişmesini istiyorum. Çok yüksek ateşte pişirmiyorum. İlk pişirdiğim zamanlar yarım saat 40 dakika kadar orta göz ocakta yüksek ayarda pişiriyorum. Sonrasında kısıyorum. Sonlara doğru artık kısık ateşte kıvamlı pişmesini sağlıyorum. Arkadaşlar ben biraz kontrol ettim. Daha şu anda ayva reçelimiz oluşmamış. Tekrar kaynatmaya devam ediyoruz ayva reçelimi. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın.
Bu sayede başka güzel yeni tariflerden de haberdar olabilirsiniz. Ayva reçelimi kaynarken yine tekrar oluşan köpüklerini de ara ara kaşık yardımıyla almayı unutmayalım. Arada birazcık ocağımın altını açıyorum. Kıvamlı pişmesi için tekrar kısıyorum arkadaşlar. Kısık ateşte pişen ayvalarımız bu sayede dağılmadan tüm haliyle pişmiş olacak. Ayvamızı ön haşlaması yaptığımız halde gördüğünüz gibi hiç dağılmadı. Tane tane kaldı. Ayva reçelini arkadaşlar karanfil, çubuk tarçın da ekleyebilirsiniz. Ama ben sadece ayvanın kendi kokusu ve aromasıyla sevdiğim için tarçın ve karanfil eklemedim. Pek de sevmiyorum açıkçası. Ama sizler seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Değişik koku ve aroma katabilirsiniz ayva reçeline. Ayva reçelim kısık ateşte yaklaşık 1 saat 40 dakika kadar kaynadı. Şimdi içine 2 adet iri parça limon tuzu ekledim. Sizler limon tuzu yerine 1 yemek kaşığı limon suyu da ekleyebilirsiniz. Ben zaman vermek istemiyorum ayva reçeli için ama arkadaşlar ağır pişen ayva reçeli daha güzel rengi ve kıvamı oluyor. Bu sebeple ben ağır ağır pişiriyorum. Daha güzel özleşmesi için. Zamanı ayvamızın kıvamına göre de değişebilir. Bunu da belirtmiş olayım. Kaseme tekrar ayva reçelinden aldığım bu şekilde parmağımla yol işareti yapıyorum. Eğer o işaret arkadaşlar kapanmıyorsa ayva reçelimiz olmuş demektir. Kaşık yardımıyla da kontrol edip son damlaları kaşıktan ağır damlıyorsa artık ayva reçelimiz olmuş demektir. Ben artık ayva reçelimin ocağımın altını kapatıyorum. Ayva reçelimi sıcak sıcak kavanozlara pay ediyorum. Kapaklarını da sıcakken kapatabilirsiniz veya soğuduktan sonra da kapatabilirsiniz. Sıcakken kapatırsanız kapaklarını ters çevirdiğinizde bir gece soğuyana kadar o şekilde bekletirseniz reçeliniz daha uzun süre saklayabilirsiniz. 2 sene bile bozulmayacak harika bir reçel tarifi arkadaşlar. Şu an tam soğumadı. Birazcık daha ılık bir kıvamda ama sizlere ne kadar güzel bir kıvamı olduğunu göstermek istiyorum. Tamamen soğuduğunda reçelimizin kıvamı daha güzel olacak. Kavanozdaki reçellerimi de size göstermek istiyorum. Artık kavanozlarım tamamen soğudu. Ben sıcakken vakumlamayacağım arkadaşlar. Bu şekilde saklayacağım. Çok güzel pişirdiğim için de her sene bu şekilde yaparım. Kolay kolay da ayva reçelim bozulmaz. Bakın yakından size ne kadar hiç dağılmadan güzel piştiğini göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, ertesi gün oldu. Ayva reçelim gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Eğer benim gibi çok fazla su eklemiyorsanız, koyu bir ayva reçeli istiyorsanız 1,5 kilogram su ekleyebilirsiniz veya benim gibi bu tarifle yapabilirsiniz. Açıklama kısmında bütün detaylarını ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan kontrol edip bakabilirsiniz. Bugün rengiyle, kıvamıyla harika bir ayva reçeli tarifiyle sizlerle oldum arkadaşlar. Sizler de umarım bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.